Kim atıyor bunları buraya? İleride çöp var, oraya atsalar olmuyor sanki. Kızım. Melek? Melek. Uyanmışsın. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? Uyumak iyi geldi mi? Rüya gördüm Jülide. Gözümü kapattığım her an. Dua edeceğiz Melek. Allah'a sığınacağız. Sen yeter ki güçlü ol. Umudunu kaybetme lütfen. Sanki peşinden atlı kovalıyormuş gibi erken çıktı gitti. Hayır, ne işi vardı ki bu kadar önemli? O kadar hazırlamışız, etmişiz. Ay, Şafak mı geldi acaba? Leman teyze, sen miydin? Benim tabii. Başka kim olacak ki? Ha yok, belki Şafak Bey geri dönmüştür dedim.
Şafak çıktı mı? Evet. Aa, bu kadar erken. O böyle çıkmazdı ki. İşleri varmış öyle söyledi. Ne işiymiş bu? Ay o kadarını sormadım tabii. Ama hiçbir şey yemeden gitti yani. O kadar da kahvaltı hazırlamıştım. Allah Allah. Neyse. Sen de erkenden çıkmışsın. Ay şunları alayım da. Faturalar vardı ödenecek, onları halledeyim dedim. Sonra da fırına gittim. İşte ekmek, simit bir şeyler aldım, yeriz. Ay mis gibi de koktu. Ben bunları tabağa koyayım, sonra çayları doldurayım Leman teyzeciğim. Sen de geç istersen masaya. Tamam, hadi bakalım. Ne de güzel hazırlamış maşallah. Marifetli kız vallahi. İyi, ben de bir ellerimi yıkayayım bakayım. Melek, bak ne diyeceğim. İstersen çıkıp biraz hava alalım ha? İstemem. Niye ki? Ya bak hem temiz hava çok iyi gelir. Hadi ben de hazırlanayım çıkalım. Yok şöyle de. Tamam peki. O zaman sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım ha? Bak çok güzel çorba yaptım. Hemen ısıtayım istersen. Aç değilim sağ ol. Olsun. Ben yine de ısıtayım. Hem o zamana kadar canın çeker. Şöyle de. Sen de mi inanmıyorsun bana? Bak gördüm. Gördüm kızımın resmiydi o. Ya, tamam biliyorum. Size garip geliyor ama ya oydu. Mucize gibi bir şey. Ama ben doğru söylüyorum. Gerçekten doğru söylüyorum. Öyle güzeldi ki. Böyle gülümsüyordu. Gözlerinin içi parlıyordu. Büyümüştü sanki biliyor musun? O duruşu, bakışı bir başkaydı. Şöyle de bak ben biliyorum. Benim kızım yaşıyor. Biliyorum. Melek, bu söylediğinin doğru olmasını o kadar çok istiyorum ki. Ya, benim de tek dileğim bu, inan. Bunun için dua ediyorum. Benim de içimde çok güçlü bir ses Elif yaşıyor diyor. Öyle bir his. Yeter. Sağ ol Alevciğim. Artık şekersiz içmeye karar verdim. Çok kilo alıyormuşum. Afiyet bal şeker olsun. Şundan da al Leman teyzeciğim. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim. Çok güzel oldu. Ver bakalım. Şafak öyle ağaç açına çıktı diyorsun ha? Evet. Halbuki o uyanmadan ben her şeyi saatinde hazırlamıştım. Da yemedi işte. Çok şey kaçırmış vallahi. Tam onun istediği gibi bir kahvaltı bu. Ekmekler kızarmış, yumurtalar haşlanmış. Afili bir kahvaltı hazırlamışsın. Ellerine sağlık. Beğendiysen ne mutlu bana. Beğendim, beğendim. Vallahi beceriklisin maşallah. Elinden iş geliyor. Da? Peçete koymamışsın. Aa nasıl unutmuşum ben onu. Dur Leman teyzeciğim hemen getiriyorum ben.
yeter ya. Uf, göz boyayacağız diye düştüğümüz şu hallere bak. Hizmetçi gibi koy kaldır, koy kaldır. Bu da rahat hemen alıştı ha. Burak ben yapayım falan da demiyor. Oh, iyi valla. Kebap. Ya sevimli olacağım, marifetli gözükeceğim diye canım çıkıyor. Peçetesi kusur kaldı hanımın. Hah, buradaymış. Kadının oğlunu alacağım diye şu düştüğüm hallere bak ya. Leman teyzeciğim getirdim. Buyur. Teşekkür ederim kızım. Yaptığın yemeğin lezzeti kadar sofranın düzeni de önemlidir. Her şey tas tamam olmalı. Ay değil mi? Çok haklısınız ya. Gözümden kaçmış işte. Aa yok kızım, alınma. Yanlış anlama sakın. Ben öyle aklıma gelince söyleyiverdim. Anne tavsiyesi. Aa niye yanlış anlayayım canım? Aksine memnun olurum. Aa, bak bu tavrın hoşuma gitti, aferin. Ben her sabah şafağımın kahvaltısını erkenden hazır ederim. Eksiksiz. Geceden de gömleğini jilet gibi hazırlarım. Ya Ya. ama çok belli Leman teyzeciğim. Her sabah işe giderken görüyorum. Her şeyi düzenli. Sayende. Analık işte. Büyüyüp kocaman adam da olsa elini üstünden çekemiyorsun. Ay değil mi? Ya. Ama ne analar var tabii. Mesela bizim mahallede bir Gülten var. Allah seni inandırsın. Oğlanı 3 gün aynı gömlekle sokağa çıkarıyor. Ay pis. Ya. Ben evladımın bir dediğini iki etmem. Mesela canı bir şey istese saat kaç olursa olsun mutfağa girer hazırlarım. Vallahi senin gibisi yok Leman teyze. Biz ailemizden öyle gördük. Bilmem ki başka türlüsünü. Kerem, bütün gün böyle kara kara düşünecek misin? Hı? Toparlan, hadi kendine gel. Biliyor musun Yunus? Amerika'dan döndüğümde hiç aklımda şirkette çalışmak falan yoktu böyle. Ama sonra böyle toplantılara falan gidip gelince dedim tamam ya. Hani ben sevdim bu işi. Ama şimdi düşünüyorum da acaba hiç başlamasa mıydım ben? Kerem, saçmalıyorsun. Gerçekten saçmalıyorsun. Ama öyle Yunus yani. Bak görüyorsun. Geldiğinden beri terslikler peşimi bırakmıyor ki. Bak kendin diyorsun, terslik ve aksilik. Bunlar bizim elimizde olan şeyler değil. Öyle. Öyle ama en azından ben bazı şeyleri öngörmeliydim. Yapma Allah aşkına Kerem, o kadar kendini yüklenme. Tamam, şirkette sıkıntılar yaşadık. Ama iş hayatı böyle bir şey. Her zaman her şey mükemmel olamaz. Bilmiyorum Yunus. Yani gerçekten bilmiyorum artık ya. Tamam, haklısın. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ama artık kendini suçlama. Sen bütün faturayı kendine kesiyorsun. Yapma bunu, gerek var mı? Elimde değil. Yani sürekli keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım diye düşünüp duruyorum. Şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı diye ben de düşünüyorum. Atlatacağız. İnan bana atlatacağız. Hem durum göründüğü kadar kötü değil. Yunus, kendimizi kandırmayalım. Her şey ortada. Mehmet Bey'in asistanıyla konuştum. Görüşmenizi haftaya erteledim. Zaten o tarihten sonra kendisi yurt dışında olacakmış. İyi, başka? Teslimat bekleyen birçok firma bizden geri dönüş bekliyor. Sabahtan beri telefonlar susmadı.
Oyalayın, geçiştirin biraz. Biraz zaman kazanmamız lazım. Elimden geldiği kadar ötelemeye çalışıyorum Tarık Bey ama onlar da haklı olarak bizden net bir şey duymak istiyorlar. Hatta içlerinde toplantı talep eden firmalar bile var. Filiz, şimdi hiçbirine laf anlatacak halim yok benim. Tamam mı? Oyala, tamam mı? Oyala. Son olarak da Bitmedim daha. bir yerden aradılar. Hani şu çeşitli markaları bünyesinde bulunduran firma. Bize de mağazalarında bir bölüm ayırmışlardı. Evet, tamam. Yarın teslimatın yapılmasını bekliyorlar. Aksi takdirde mağazadaki raflarımızı kaybedeceğimizi söylediler maalesef. Ne yapalım Tarık Bey? Hiçbir şey yapmayın Filiz. Hiçbir şey yapmayın, anlıyor musun? Ben sadece... Kes. Teslimat yeter artık ya. Depo yandı. Mal falan yok. Uzun bir süre teslimat yapamayacağız. Tarık Bey bir de Daha fazla bir şey duymak istemiyorum Filiz. Çıkar mısın? Kahretsin. Elif. Bana nelere mal oldun. Bana nelere mal olduğunu bir bilsen. Daha annem zararın ne boyutta olduğunu bilmiyor, biliyor musun? Bir de işin o kısmı var. Söylemediniz mi? Yani durumun bu kadar vahim olduğunu bilmiyor. Annemin benim için umutları vardı, biliyor musun? Gönül rahatlığıyla bu şirketi bana emanet etti. Ama ben ne yaptım? Yüzüme gözüme bulaştırdım. Kerem, bu öyle bir şey değil. Bunu sen gayet iyi biliyorsun. Nasıl öyle değil Yunus? Baksana şu tabloya. Beceremedim. Ben beceremedim. Bunu kendine yapma. Senin bir suçun yok. Başarı olduğunda, ne güzel, herkes üstüne oluyor. Ama bir sıkıntı olduğunda bunun suçlusu bir tek sen mi oluyorsun? Cık, hayır, hayır. Ya sen kendinin farkında değilsin oğlum. Bak gerçekten ben bunu anladım. Kerem, sen bu şirkete yepyeni bir soluk getirdin. Şu geçen seneki dosyaları al bir incele istersen. Bak göreceksin. Müşteri yelpazemizin ne kadar genişlediğini. Bunlar kimin sayesinde oluyor? Senin sayende. Ama ben o istikrarı devam ettiremedim işte. Allah Allah. Bu talihsiz yangın çıkmasaydı sen bugün ciddi bir başarı imza atacaktın. Bu yangını sen çıkarmadığına göre Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay şu halimize bak ya. 2 gün önce harıl harıl keyifle çalışıyorduk. Şimdi karşılıklı somurtarak kahve içiyoruz. Ay olacak iş değil ya. Yangın da tam çıkacak zamanı buldu. Ay o anlamda demiyorum. Tam böyle yeni bir işe başlıyorduk ya. Ay anladın sen beni. Heyecanımız kursağımızda kaldı diyorum işte. Anladım. Ya bu arada Kerem Bey nasıl toparladı mı kendini? Dün çok iyi görünmüyordu çünkü. Bugün de çıkamadım yanına. Yok canım. Ne toparlamasın. Yüzünden düşen 1000 parça. Dışarıya bir şey fark ettirmiyor ama iç kana ağlıyor. Tabii adam haklı. Hayal ettiği şeyi gerçekleştirecekken şu başına gelene baksana. Ama ben inanıyorum üstesinden gelecektir. Yani Kerem Bey'i çok fazla tanımıyorum ama onun gibi biri her şeyin üstesinden gelir. Bu krizi de atlatacaktır. Ben de inanıyorum Kerem'e. Hem zaten sen yanındayken sırtı yere gelmez onun. Hem ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Ya söylediğim yanlış anlaşılmasın ama laf aramızda Yunus Bey de ben de sizin iyi bir ikili olduğunuzu düşünüyoruz. Birbirinizden destek alarak karşınıza çıkan bütün sorunları çözeceğinizden hiçbir kuşkumuz yok bizim. O manada dedim yani. İnşallah dediğin gibi olur Birce. İnşallah. Buyurun.
Kerem Bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama... PR'dan aradılar. Eğer yarın teslimatı gerçekleştirmezsek... mağazalarındaki raflarımızı kaybedeceğimizi söylediler. Bu deponun zarar görmeyen yerlerinden kurtarılan malların dökümünü istiyorum ama. Bakalım ne kadarını karşılayabileceğiz. Bakalım. Hemen ilgili birime iletiyorum Kerem Bey. Soruşturma devam ediyor Tarık Bey. Depodaki yangının kundaklama mı yoksa başka bir nedenden ötürü mü çıktığını araştırıyoruz. Size basit gözükecek en küçük bir ipucu dahi bizim olayı aydınlatmamıza katkı sağlayabilir. İpucuna gerek yok. Neden yoruyorsunuz ki kendinizi? Bu adam suçlu. Şikayetimi aldınız, gereğini yapın. Amirim, yeminle ben bir şey yapmadım. Suçsuzum ben. Bakın Tarık Bey, o yangınla ilgili gerekenleri ben size daha önce anlattım. Yemin ederim bak bunların haricinde herhangi bir şey... Ne oluyor burada? Yangından sorumlu adamı adalete teslim ediyorum Kerem. Kerem Bey, vallahi bir günahım yok. Olanları anlattım ben size. Kurbanınız olayım, ne olur konuşun amirimizle beni götürmesinler. Şu yaşımda nezarethanelerde sürünmeyeyim. Onu yangını çıkarmadan önce düşünecektin. Enişte tamam. Yani böyle boş yere insanların günahını almayalım ya. Kerem ama hata... Memur Bey, çok özür dileriz. Bir yanlış anlaşılma olmuş galiba. Biz bekçi hakkındaki şikayetimizi geri çekiyoruz. Peki Kerem Bey. Ama yasal prosedür gereği soruşturma kapsamında sorgu için kısa bir süreliğine misafir edeceğiz bey amcayı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakacağız kendisini. Merak etmeyin. Nasıl yani? Serbest mi bırakacaksınız? Apaçık ortada. Bu adam suçlu. Kesin bir kanıt yok buna dair. Üzgünüm. Şimdilik elimizden bu gelir. Soruşturma ilerledikçe sizi bilgilendireceğiz. İyi günler. Buyur bey amca. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne işin var senin burada Rana? Seni çağırdığımı hatırlamıyorum. Sana dostane bir uyarıda bulunmaya geldim Tarık. Gerçi bana yaptığın onca kötülükten sonra bunu yapmalı mıyım bilmiyorum. Ama iyi kötü bir mazimiz var sonuçta, öyle değil mi? Sana yardım... Ne saçmalıyorsun sen? Sakin ol şampiyon. İyi niyetle geldim ben senin yanına. Böyle benimle ters konuşursan gücenip giderim. Ne söyleyeceksen söyle Rana. Yapmam gereken işlerim var benim. Zavallı bekçiyi günah keçisi belleyip suçu onun üstüne atmaya çalışıyorsun Tarık. Yapma böyle. Kendini ele veriyorsun. Sen zeki adamsın. Böyle basit küçük hatalar yapmaman lazım. Daha akıllıca düşünüp incelikli adımlar atmazsan kendini ele verirsin. Saçma sapan konuşup benim sinirlerimi bozma. Depoyu benim yaktığımı ima etmeye çalışıyorsun sen. Kendi şirketimin deposunu. Deli miyim ben? Neden böyle bir şey yapayım? Bir düşünelim bakalım. Neden böyle bir şey yapmış olabilirsin acaba? Yeni projede yer almadığın için Kerem Bey'le sıkça tartıştığını düşünürsek... bir de ek olarak Kerem Bey'in şirketteki yükselen başarısını göz önünde bulundurursak... böyle bir şey yapmış olabilir misin? Emin değilim. Yani sonuçta ben basit bir şirket çalışanıyım, öyle değil mi? Dedektif değilim en nihayetinde. Neyse, senin yapılacak daha önemli işlerin vardır. Kolay gelsin. Ben seni fazla tutmayayım.
Tarık Bey. Buyurun. Kerem Bey, istediğiniz kurtarılmış malların dökümü çıktı. Buyurun. Bu yarınki teslimatı karşılayabilecek düzeyde mi? Ne yazık ki siparişin yarısını bile karşılayamayacağız. Pekala Filiz. Teşekkür ederim. Çıkabilirsin. Dosyayı vermeyi unutmuşum. Neymiş efendim? Kerem'i çekemediğim için yapıyormuşum ne yapıyorsam. Başarısını, projesini kıskanıyormuşum. Lafı oraya getirmeye çalışıyor aklı sıra. Hey be Rana, senin dünyadan haberin yok. Başımdaki tek bela Kerem olsa keşke. O Elif denen bacaksız yüzünden oldu ne olduysa. Olmak zorundaydı. Elif mi? Yangını Elif yüzünden mi çıkardı şimdi bu adam? Yeni projenin reklam kampanyasında yer alan çocuk model değil mi bu Elif dediği? Yangının onunla ne alakası var? Bu dosyayı Tarık Bey'e iletir misin lütfen? Tabii Rana Hanım, nasıl isterseniz. Allah Allah. Buraya kadar gelmiş, kendi neden vermedi ki? Tarık ne işler çeviriyorsun sen yine? Yangını Kerem'i kıskandığın için değil, Elif yüzünden çıkardın öyle mi? Peki neden böyle bir şey yapmış olabilirsin ki? Kim ki bu kız? Ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor? Bu fotoğraflar. Bu küçük kızı toplantıya getirmen, hatta model olarak kullanman falan. Bunlar ne demek oluyor? Bununla ilgili bir açıklama bekliyorum senden. Yeni projemizin marka yüzünü elbette çağıracaktım. Proje ekibiyle tanıştırmak için. Ne? Evet. Doğru duydun. Elif, bundan böyle marka yüzümüz olacak. Sen ne söylediğinin farkında mısın Kenan? Bu küçük kız koskoca şirketin reklam yüzü mü olacak yani? Aynen öyle. Çocuk ayakkabısı üreteceğimiz markanın reklam yüzü olarak yetişkin birinin olmasını beklemiyordun herhalde. Ya elbette ama... Aması ne enişte? Elif mi bu iş için uygun değil? Aynen öyle. Evden apar topar getirdiğim besleme bir kızla kalkışılacak işler değil bunlar. Sakın. Sakın bir daha böyle bir kelime kullanmayın işte. Durum iyice karmaşıklaşmaya başladı. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani bu besleme kızın o evde işi ne? Tarık bu kıza neden bu kadar öfkeli? Neden milyonlarca zararı gireceğini bile bile küçücük bir kız yüzünden şirketin deposunu ateşe verdi? Cık, saçmalık. Yok. Benim bunu bir an önce öğrenmem lazım. En iyisi gidip Kerem'in ağzını yoklamak. Neymiş ne değilmiş öğrenelim bakalım.
Buyurun. Kerem Bey müsait miydiniz? Müsaitim tabii. Buyurun Rana Hanım. Vallahi ben söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bu yaşananlar çok üzücü gerçekten. Maalesef öyle. Şirket olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Ama Haktanır Holding'in sektör içindeki başarısının tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Kerem Bey, sizin önderliğinizde bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum ben. Başımıza gelen bu felaketi unutup yaralarımızı saracağımızdan hiç kuşkum yok. İnşallah Rana Hanım. Yani benim de tek isteğim bu. Ben bunun için ne yapılması gerekiyorsa gerçekten hazırım. Bunu bilin istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani yanımda olduğunuzu bilmek beni sevindirdi. Yeni koleksiyon için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edelim derim ben. Tabii elbette bu süreç biraz uzayacaktır ama toparlarız diye umuyorum. Seri üretime geçmeden önce örnek modellerimizin üretimini gerçekleştirelim derim ilk olarak. Sonra da vakit kaybetmeden onlarla yeniden bir fotoğraf çekimi yapalım. Tanıtım için doğru yüzü bulduk zaten. Gerekirse küçük modelimizin sözleşmesini biraz daha uzatırız. Ne dersiniz? Elif'in mi? Aynen. Olmaz mı? Kaynamadı mı daha? Yok, hayır. Kaynamadı. Güzel karıştır, güzel dibi tutmasın. Kerem abi bu çorbayı çok seviyor. Gelince çok sevinecek. Kerem abinin derdi başından aşkın. Hiçbir şeye sevinemez o. Keşke evde olsaydı da sıcak sıcak içerdi. Akşam içer artık. Elif bir süredir evimizde kalan bir misafirimiz. Biz geldiği günden beri çok seviyoruz onu. Tabii maşallah sevilmeyecek gibi değil ki. Çok masum ve çok güzel. Aynen öyle. Geldiği günden beri dediniz. Elif nereden geldi? Yani anladığım kadarıyla Tarık Bey'in ve Hümeyra Hanım'ın çocuğu değil. Anneciğinizin bir tanıdığının kızı mı veya bir akrabanız mı? Hayır. Bizim çalışanımız Vildan. Onun akrabası. Onun memleketinden geldi. Anlıyorum. Gördüğüm kadarıyla da sizi çok seviyor. Yani gözünü ayırmıyor sizden hiç. Ben de onu çok seviyorum. Süreyya da öyle. Zaten Elif'i model yapma fikri önce Süreyya'dan çıkmıştı. Ben de onayladım. Ne güzel düşünmüşsünüz. Madem Elif'i herkes bu kadar çok seviyor, ondan iyi de reklam yüzü bulamayacağımıza göre uzun yıllar beraber çalışacağız gibi geliyor bana. İnşallah bakalım. Yani bir salata dersin ama o kadar çok zaman alıyor ki. Yıkaması ayrı dert, doğraması ayrı. Ya ne kaynamaz çorbaymış o? Kaynar birazdan. Ay et çözüldü mü acaba? Daha akşama pilav yapacağım. Bir sürü iş. Bir günde yani dışarıda söyleseler yemeği de ben de azıcık dinlensem. Asıl büyük iş yarın. Lokma dökeceğim. Sanki yılların lokmacısıyım da. Lokma mı? Hı. Neden lokma yapacaksın ki? Yarın Miraç Kandili de ondan. Ya Aslında Yıldız abla olsaydı o yapardı da onun da izni bir bitemedi. Nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Vildan teyze yine Serçe'yi mi çağırsan acaba? Hem Aslı'na yardım eder belki.
Şimdi onunla ütü için konuşuldu. Gelir mi bilmem. Ay bir de onu düşünemeyeceğim şimdi. Peki bir daha ne zaman gelir Vildan teyze? Bilmem, ihtiyaç olduğunda gelir herhalde. Ay bu da sevgi pıtırcığı. Daha tanımadan etmeden sevdi kadını. Hay Allah'ım ya. Ya ne duruyorsun? Karıştırsana şu çorbayı. Hoş geldin Tülay abla. Hoş buldum Jülide. Melek nasıl? Uyuyor mu hala? Uyuyor odasından. Alayım ben montunu abla. Abla sen geç, ben çay koyup geleyim. Ay yok canım istemem. Kahve yapayım sana. Ay yok ben içtim zaten. Hadi oturalım. Peki. Aklım hep Melek'te. Oturuyorum, kalkıyorum. Hep onu düşünüyorum. Ne olacak bu kızın hali Jülide? Ya abla ya, bir bilsem. Keşke elimden bir şey gelse. Ya kızım yaşıyor, ben inanıyorum diyor. Başka da bir şey söylemiyor. Keşke Elif'imizi bulabilsek de kavuşturabilsek onları. Ama işte... Bu fotoğraf meselesi yine allak bullak etti onu. Hem de nasıl? Yine eskiye dönmesinden, düzelememesinden çok korkuyorum. Allah korusun. Veysel diyorum hastaneye götürelim, bir doktor kontrolünden geçsin. Ama bir türlü ikna edemiyorum. Yok daha büyük bela açılır başımıza, yok daha kötü şeyler olur diye diretip duruyor. Abla, ya Veysel abi de bir yerde haklı aslında. Ya peşinde birileri var Meleğin biliyorsun. Şimdi Allah korusun, hastaneye götürürsek belki daha çabuk bulurlar izini. Öyle de işte Jülide, ya bu kızın sağlığı da mühim. Baksana vaziyetine. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Vallahi ne yapacağız? Şaştım kaldım. Gerçekten çok üzülüyorum. Yüreğim parçalanıyor Meleği böyle görünce. Ya o ilk haline nazaran şimdi biraz daha iyi aslında. Ya doğru söylüyorsun. Biz içimizi ferah tutalım abla. Ya belki yavaş yavaş daha da toparlar kendini ha? İnşallah canım, inşallah. Ben neler olup bittiğini bir anlasam. Ya Tarık'ın bu evdeki besleme kızla ne alıp veremediği var ki? Ben en iyisi yarın konağa gideyim. Bakalım Hümeyra'nın ağzından laf alabilecek miyim? Şirkette telefonlar susmuyor zaten. Malları teslim edemediğimiz için herkes ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Haklı olarak tabii. Hatta yarın çok önemli bir teslimat vardı ama tabii bu durumda nasıl olacaksa. Hadi ya. Peki bir kısmını gönderseniz? Hepsine olmasa da hiç mi bir şey kalmadı? Ben de öyle düşündüm aslında ama kurtarılan malların dökümünü çıkarttım. Yarısını bile karşılayacak halde değiliz. Of, o kadar kötü diyorsun. Depoda sağlam bir şey kalmamış ne yazık ki. Of. Canım çok sıkkın abla ya. Farkındayım. Yemekte de ağzını bıçak açmadı zaten. Bugün soruşturma yürüten 2 tane polis geldi şirkete. Ya. Eniştem bekçiden şikayetçi olmuş. Henüz hiçbir şey netleşmemişken onun suçlu olduğunu falan düşünüyor. Nasıl yani? Adamı alıp götürdüler mi? Evet. Ama sadece sorgulamak için. Yani adam bir günahım yok diyor ama bilmeden etmeden kimseyi suçlayamayız sonuçta. Tabii orası öyle.
Ama şu duruma bakılırsa ilk akla gelen kişi de o bekçi aslında. Yani bakalım. Soruşturma sürüyor. Daha önce başımıza hiç böyle bir şey gelmemişti. İnşallah bu ilk ve son olur abla. İnşallah. Annem hiçbir şeyden şüphelenmedi değil mi bak? Bu gazetelerden, ne bileyim haberlerden falan uzak tutun onu. Tabii tabii. Ödüm kopuyor ya. Böyle bir yerden bir şey duyacak, öğrenecek diye. Bir de onu üzgün görmeye dayanamam ben ya. Sen merak etme diyorum. Düşünme şimdi bir de bunları. Halimden böyle moralimin bozuk olduğunu anlayacak diye ödüm kopuyor. O yüzden kaçıyorum ondan. Ben onunla ilgileniyorum. Sen bir de kafana bunları takma. Sağ ol ablacığım, sağ ol. Neyse ben şimdi aşağı ineyim de nerede bunlar diye merak etmesin şimdi. Tamam. Anneciğim. Gel yavrum gel. Yemekten sonra hepiniz bir tarafa dağıldınız. Kerem nerede? Odasında o çalışıyor. Ha. Eve iş getirdi herhalde. Bu aralar çok yoğun. Öyle işte her zamanki hali. Bu yangın olayına epey canı sıkkın, farkındayım. Ama daha kötü de olabilirdi, Allah korusun. Tabii, tabii. Allah'ım, sen oğlumun gönlüne ferahlık ver. İşini gücünü rast getir ya Rabbim. Burada bir sürü lokma tarifi var. Yıldız abla hangisini yapıyor ki? Birinde 3 bardak şeker yazıyor, birinde 4 bardak. Yıldız teyzenin yaptığı lokma tarifini arıyorsun değil mi? 1000 tane şey yazıyor bunda. Ben ona hangi tarif yaptığını biliyorum. Yok artık. Sen nereden biliyorsun? Yıldız teyze bir kere yaparken ben de onun yanındaydım. Defterdeki tarifin yanına resim çizmiştim. İşte burada. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi?